Merhaba, bugün size bu çantanın yapılışını anlatacağım. Çantada spagetti yarnın Slim Cotton Plus iplerini kullandım. 3,5 milim tığ kullandım. Burada yavru az bir renk kullandım kalpte. Burada mor renkle hazırladığım bir çanta var. Askısını dikmedim modeli size gösterebilmek için. Sizinle beraber bu motifin ikincisini hazırlayacağız. Çanta için istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Benim aynı motifle ördüğüm, pamuklu iple ördüğüm çanta, şapka, eldiven takımı da vardı. Instagram'da bakabilirsiniz. Pamuk makrame de kullanabilirsiniz. Elinizde varsa ve yapabiliyorsanız kağıt iple bile çok güzel olacaktır. Şimdi modele geçelim. Bordo ipimi alıyorum. Motif 7 sıradan oluşuyor. İlk 2 sırası renk değişimi yapmıyoruz. Trabzanlardan oluşan bir model. Baştan sona ikili trabzan kullanıyoruz. İpimi sihirli halka için iki parmağımın arasına aldım. İpimi aldım ve döndürdüm. İpimi aldım ve döndürdüm. Halkamı elde etmiş oldum. Diğer videolarda da göstermiştim. Tekrar göstermek istiyorum. İpimi parmağıma dolamıyorum ben. Yüzük parmağımın üzerinden, orta parmağımın altından ve işaret parmağımın üzerinden alarak baş parmağımı ve orta parmağımla tutuyorum. Artık bu dakikadan sonra ben ördükçe ipim gelmeye devam edecek. Hangisi kolayınıza geliyorsa, parmağınıza dolamak kolayınıza geliyorsa öyle de devam edebilirsiniz. İpimi aldım. Sihirli halkamı yaptım. Tığımı geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkanın içine battım. İpimi aldım ve tığın üzerinde 3 tane ilmek var. İkisini birlikte alarak bir tane ikili trabzan yaptım. Tığıma tekrar doladım. Halkama battım. Tığın üzerindeki 3 tane ilmekten önce ikisini, sonra ikisini aldım. Burada 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan olarak çalışıyoruz. Kare bir motif olduğu için 4 tane üçlü grup çalışacağız. Araya 2 zincir, tığın başına doladım. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tığın başına doladım. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Yine tığın başına doladım. İkisini birlikte, ikisini birlikte. İkinci, üçüncü grubu da yapmış oldum. Üçlü grubu. Tığın başına doladım. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Halkada tuttuğum ipi bırakmıyorum ki içine kaçmasın. Çok sıkı örmenizi tavsiye etmem çünkü bu ip ince ince bir sürü ipin birleşiminden oluşuyor. Çok sıkı ördüğünüzde tığınız bu iplerin arasına karışabiliyor. O yüzden çok sıkı örmüyorum. Son trabzanımı da yaptım. 4 tane üçlü grubumu yaptım. Ortadaki ipi, halkadaki ipi orta boşluk kapanana kadar çektim. Aralarda 2 zincir vardı. Yine 2 zincirimi çektim. Yaptığım ilk 3 zincir vardı. Onun üçüncüsünün içine batıyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar yapıyorum. 2 zincir çektim. İlk yaptığım 3 zincirin tepesine girip kaydırdım. İkinci sırada aşağıda 3 tane olan trabzan sayısını köşelerde artırma yaparak 7 trabzana çıkaracağız. Yine
İkinci sırada bir renk değişimimiz yok. İkinci sıraya 3 zincir çekerek yükseldim. Trabzan tepelerine trabzan, köşe boşluklarına 2 trabzan, araya 2 zincir ve 2 trabzan. Bütün motif ikili trabzanlardan oluşuyor. O yüzden verdiğim sayılarda da karışmasın diye sadece trabzan olarak söyleyeceğim. Birinci trabzanımızı yaptık. Bu aşağıdaki ilk trabzanımızın trabzanı kabul ediyoruz. 3 zinciri. İkinciye battık. Bir tane trabzan yaptık. Üçüncüye battık. Bir tane trabzan yaptık. 3 trabzanın üzerine 3 tane trabzan. Köşe boşluğa geldim. 2 tane trabzan yaptım. Araya 2 zincir. Aynı boşluğa tekrar 2 trabzan yapıyorum. Burada köşe boşluğu yaptıktan sonra ilk trabzanın tepesi kaybolabiliyor. İlk trabzanımızın tepesi burada. İpimi aldım. Trabzan tepesine trabzan yaparak boşluğa geçiyorum. Boşluğa geldim. 2 trabzan, araya 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha trabzan. Gördüğünüz gibi birinci sırada 3 tane trabzan vardı. Yukarıda bunu 7 trabzan çıkarmış olduk. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Köşe boşluğa geldim. 2 tane trabzan yaptım. Araya 2 zincir. Aynı boşluğa 2 tane daha trabzan yaptım. Son üçlü gruptayım. Aşağıdaki üzerlerine bir tane trabzan, köşe boşluğuna 2 tane daha trabzan, araya 2 zincir, köşe boşluğuna 2 tane trabzan yaptım. Sıra sonunda birleştirme yapacağım köşede de 7 tane trabzanım oluşmuş oldu. Sıra sonunda yaptığım zincirin üçüncüsünün içine girip ipimi alıp ilmeğimden geçiriyorum. 2 sırayı bordo renkle ördük. 3. sırada artık beyaz rengimizi de katacağız. Yine köşelerde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanla artırmamızı yapmış olacağız. Aşağıda 7 tane olan trabzan sayısı yukarıda 11'e çıkacak. Bu kenar bizim sıra sonu bitirme kenarımız. O yüzden sayılar değişiklik gösterecek. 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Trabzan üzerine trabzan yaparak ilerliyorum. Köşelerde 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Bu çantamızın motifi bitene kadar köşeler değişmeyecek. Artık beyaz rengimizi kattığımız kenarda sağda 4 tane, solda 4 tane bordo rengimiz kalacak. Yani aşağıda 7 tane trabzanımız vardı. Tam ortadaki 3 trabzanın üzerine beyaz rengimiz gelecek. Beyaz trabzanlarımız gelecek. Bu kenarda 4 tane bordo trabzanımı yapıyorum. Buradaki püf noktaları aslında ip geçişleri. Ben ip geçişi belli olmasın diye 4. trabzanın tekrar göstereyim. Böyle 4. trabzan için
İpimi aldım. Tığımda 3 ilmek var. İkisini aldım. İkisini beklettim. Bu noktada ipimi alıp beyaz renge geçiyorum. Ben böyle bu trabzanı komple bordo olarak yapsam da bir sonraki trabzana, beyaz olması gereken trabzana böyle batsaydım, benim buradaki beyaz olması gereken trabzanın tepesi bordo olacaktı. Bu beyaz trabzanın tepesi bordo olarak kalacaktı. O yüzden öyle olmaması için dördüncü trabzanı yaparken tığımda 3 ilmek var. İkisini aldım. İkisini beklettim. İplerimi arkada şöyle ikisini birlikte tuttum. Beyaz rengimle ipimi geçirdim. Artık şimdiki ördüğüm beyaz trabzanın tepesi beyaz olacak. Olması gereken bu. Arkada bordo ipimde, beyaz ipimden kalanı da yürüterek devam ediyorum. 1 2 3 tane beyaz rengim yapıyorum. Bir sonrakine bordoya geçeceğim için aşağıdan bordo rengimi aldım. Tığımda 2 ilmek var ve ikisini birlikte çektim. Öyle yapmasaydım bir sonrakinde de bordo trabzanın tepesi beyaz olarak kalacaktı. 3 tane beyaz trabzanın yanında 4 tane bordo trabzan yapmamız gerekiyor. İkisini trabzan tepelerinden yaptık. Arkada beyaz ipimi ilerletiyorum. Köşe boşluğa geldim. 2 tane daha trabzan yaparak hem sağda hem solda 4 tane renkli trabzanı devam ettirmiş oldum. Arada köşede 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Burada 7 olan trabzan sayısını yukarıda köşelerde yine 2 tane artırma yaparak 11'e tamamladık. Tüm kenarlarda aynı devam edecek. Burada yarım kalan kenarı en son beraber bitireceğiz. Burada başka bir renk değişimi yok. Sıra sonuna kadar bordo renkle devam ediyorum. Yeni başlayanlar için ben tek tek yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Zaten bilenler motifi görür görmez modelini çıkarmıştır. Trabzan üzerine trabzan. Köşelerde 2 trabzan, araya 2 zincir ve 2 trabzan. Beyaz ipimi arkadan ilerletiyorum çünkü artık gittikçe bordo trabzanlarımızın sayısı azalacak. Beyaz olanların sayısı çoğalacak. Bu kenarda da tüm trabzan tepelerine trabzan, köşelere 2 trabzan, araya 2 zincir ve yine 2 trabzan. İlk sıraları böyle detaylı anlatıyorum zaten. Sonrasında köşelerde hiçbir değişme yok. İki zincirden sonra boşluğuma 2 tane trabzanımı yaptım. Burada diğer kenarlarda olduğu gibi 11 tane trabzanım olması gerekiyor. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 11'e tamamlamam için 10, 11. Zaten 2 tane trabzanım kaldı. 10 ve 11 ile 3. sıramı tamamlamış oldum. Arkadaki ipi de
bir süreye geçerken yukarı çıkaracağım. Yine 3 zincirin tepesine geliyorum. Tığımı geçirdim. İpimi bordo ipimin üzerine aldım. İp gizliyormuş gibi. İpimi de yukarı taşımış oldum. Burada yine 4. sıraya 3 zincir çekerek yükseliyoruz. Burada 1, 2, 3, 4. 4. sıradayız ve bu kenardayız. Burada artık beyaz renklerimiz çoğalacak. Aşağıda 3 tane olan beyaz trabzanımız yukarıda 7 taneye çıkmış olacak. Yine sağda ve solda 4 tane bordo trabzanımız var. Arkadan beyaz ipi de yürüterek trabzan tepesine trabzan, köşeleri yine aynı yaparak devam ediyorum. Umarım renkte görünüyordur. Tüm ışıkları açtım ama Ankara'da hava çok kapalı. O yüzden bazen koyulaşabiliyor. Köşede ilk trabzanımı yaptım. Araya 2 zincir. Tekrar 2 trabzan. Ve burada 4 tane yan yana bordo trabzan yapıyorum. 1, 2, köşede yaptık. 3 ve 4. En sonuncuda ne yapıyorduk? 2 tane ilmeğimi aldım. İkisini beklettim. Renk değiştireceğim ipim önde. Aldım ve rengimi değiştirdim. Yan yana 7 tane trabzan yapıyorum. Yedincide renk değişimi olacağı için 2 ilmeğimi bıraktım. Geçeceğim rengi öne aldım. Diğeri arkadan. 2 ilmeğimden geçirdim. Ve 4 tane trabzan yapıyorum. İkisi trabzan üzerine trabzan. Diğer ikisi köşe boşluğuna. Aslında sayılarda değişen hiçbir şey yok. Her kenarda aynı sayı kadar trabzan var. Sadece bizim renk sayılarımız değişecek. Beyaz rengin devamında 4 tane bordo trabzan yaptık. Sonrasında 11 tane yine bordo trabzan yapıyoruz. Burada 15 tane trabzanımız var. 11 tane bordo trabzan yapıyoruz. Sonrasında 4 tane beyaz trabzan yapacağız. Bu köşemizde 15 tane trabzan var. 11'i bordo ya da hangi renk yapacaksanız, 4'ü beyaz. Burada 11 tane trabzanımı yaptım. Son trabzanda sıra renk değişimi için tığımda 2 ilmeğimi bıraktım. Değiştireceğim ip önde, diğeri arkada.
ipimi aldım ve geçirdim. Şimdi 4 tane beyaz trabzan yapıyorum. İkisi trabzanın üzerine, ikisi köşe boşluğuna. Bu köşemizdeyiz. Burada da 4 beyaz, 7 bordo, 4 beyaz renk yaparak 15 tane trabzanımızı yapıyoruz yine. Arkada bordo ipimi yürütüyorum. Dört tane beyaz rengimi yaptım. Sonra rengimi değiştirdim. Yan yana 7 tane bordo renk yapıyorum. Yedinci de ipimi değiştirdim. Köşeye 4 tane beyaz renk yapıyorum. Arada 2 zincir. İki trabzan ve bu kenardaki iki trabzanın üzerine de 2 tane beyaz yapıyorum. Rengimi aldım, değiştirdim. Buradaki eksik kalan iki trabzanımı da bordo renkle tamamlıyorum. Yine bir üst sıraya beyaz rengi taşıyabilmek için bordo ipimin üzerine aldım. İp gizliyor gibi. Üçüncü zincirin üzerine geldim. İpimi aldım ve kaydırarak dördüncü sıramı da bitirmiş oldum. Beşinci sıradayız. Beşinci sırada artık bu kenarda herhangi bir bordo renk kullanmıyoruz. Sadece üç kenarda kullanıp bordo renkle işimizi bitiriyoruz. Burada 7 tane bordo rengimiz var. Burada 7 tane bordo rengimiz var ve tabanda 3 tane bordo rengimiz var. Bir üst sıraya 3 zincir çekerek yükseldim. Yani ilk trabzanı da yapmış oldum. Sonra 2 3 4 5 6 ve 7 tane bordo renk trabzanımı yaptım. Bu kenarda 7, bu kenarda 7. Burada da 3 tane bordo rengimiz olacaktı. Sonunda renk değişimi yapıyorum. Rengimi değiştirdim. 7 tane bordo trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 tane beyaz rengimi yaptım. Köşedeyim. 2 tane trabzanımı yapmış oldum. Araya 2 zincir. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzanımı yaptım. Bu kenarda hiç renk değişimi yok. Sadece bordo rengi. Arkadan yürüterek devam ediyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum sadece. Bir alt sırada 15 tane trabzanımız vardı. Burada 19 tane trabzanımız var. Eksik ya da fazla yapıyorsak bir yerde hata yapmışız demektir. Köşe boşluğa geldim. 2 tane trabzanımı yapıyorum.
araya 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane trabzan. Aynı buradaki köşede olduğu gibi trabzan sayısını, beyaz trabzan sayısını 4'e çıkartıyoruz. İkisi köşe boşlukta, ikisini de trabzan üzerine trabzan yaparak oluşturuyoruz. Sonuncu da ipimi değiştirdim. Bu kenarda 7 tane yan yana trabzanım var. Yedi tane bordo rengimi yaptım. İpimi değiştirdim. Yan yana 8 tane beyaz renk yapıyorum. Altısı trabzan üzerine trabzan, ikisi köşe boşluğuna 2 trabzan. Bu kenarımı yaptım. Buradayım. Burada da 2, 4, 6, 8 tane beyaz, 3 tane bordo, 8 tane beyaz yapıyoruz. Araya 2 zincir, 2 trabzan ve 8 tane beyaz yapacaktık. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8'de ipimi değiştirdim. 3 tane bordo renk yapıyorum. 3 tane bordo trabzanımı yaptım. Artık bordo renkle işim bitti. Burada ipimi değiştirdim. Bordo rengi biraz aşağıda yürüteceğim örerken, sonra onu keseceğim. Üç tane bordo renkten sonra 8 tane beyaz trabzanımız vardı. 6 tanesi trabzan üzerine trabzan, 2 tanesi köşe boşluğuna trabzan. Burada ipimi de, bordo ipimi de kesiyorum. Artık beyaz renk ipimle motifimi örmeye devam edeceğim. Köşeye 2 zincir yaptım, 2 trabzan yaptım. Yine burada olduğu gibi 8 tane beyaz trabzan yapıyorum. Burada 8 tane beyaz trabzanımı yaptım. 3 zincirin tepesine geldim. İpimi çıkardım ve geçirdim. Bir üst sıraya geçmiş olduk, 6. sıraya. 1, 2, 3 zincir çektim. Her trabzanın üzerine bir trabzan, köşelere 2 zincir, köşelere 2 trabzan, araya 2 zincir ve tekrar 2 trabzan yapıyoruz. Motifte aslında baştan sona değişen hiçbir şey yok sayı olarak. Sadece renk geçişlerimiz farklı. Motifte sıra sonuna geldim. Komple beyaz renkle trabzan üzerine trabzan ve köşelerde 2 trabzan, araya 2 zincir ve aynı boşluğa 2 trabzanla devam ettim.
Sıra sonunda zincirin tepesine kaydırdım. Son sıramı yapıyorum artık. Bu sırada da değişen hiçbir şey yok. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda herhangi bir kaydırma ya da zincirle bitirmiyorum. Çünkü ben bunları iki parçayı dikeceğim ve karşılıklı bu tepelerin birbirine denk gelmesi gerekiyor. Ve ben burada bir tane daha tepe oluşturacağım. Trabzan tepesi oluşturacağım. İpimi uzattım ve kestim. Bunu her motiften sonra göstermeye çalışıyorum. Tığla da birleştirsek, iğneyle de birleştirsek trabzan tepelerinin eşit olması lazım. Motifimi aldım. 1, 2, 3. 3 zincir çekmiştim. Buna dokunmuyorum. Burada ilk trabzanımın tepesi var. İlk trabzanın tepesine girdim. Böyle genişlettim. Motifimi ters çeviriyorum. İlk trabzanın tepesinin arkasından tığımı geçirdim. İpimi aldım ve motifimin arkasına ipimi çekmiş oldum. Burada son yaptığım trabzan var. V gibi görünen iki kanadı var. Ben arka kanadını kullanacağım. Motifimi ters çevirdim. İpimi arkaya almıştım. Son yaptığım trabzanın arka kanadına girdim. İpi aldım ve oradan geçirerek bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Artık dikerken karşıdaki aynı sıradaki trabzanla eşit şekilde dikebileceğim. Çok da kasmıyorum. Burada aldım. Bir tane de zincir çekerek sabitleştirdim. Sonrasında ipimi artık uygun yerlerden çekerek gizliyorum. Motifimi esnettim. En son kalan ipi kesiyorum. Burada ipim vardı. Bu zaten bayağı bir yürütmüştük. 3 taneden sonra onu da olduğu yerde kesiyorum. Bu artık benim halkadan kalan ipim. Burada da ilk renk değişimimizdeki beyaz ipim kalmış. Onu da kesiyorum. Bu benim halkadan kalan ipim. Eğer ben burayı düzgün yapmazsam böyle gevşer gider. Ortası açılır. Hırkalarda sökülür. İpiniz kısa kalırsa. Bunu çekebildiğim noktaya kadar çektim. En başta başladığım gibi. Ve burada bir tane zincir çekerek ipimi sağlamlaştırıyorum. Artık buradan açılma yapmayacak. Ve buradaki halkanın etrafındaki ipten geçirerek gizliyorum. Anlattığım videolarda motif varsa her motifin sıra sonunu böyle yaparak anlatıyorum. Burada da en son kalan ipimi kestim. Motifimi esnettim. Dışarıda kalan herhangi bir ipim yok. Artık motifimin birleştirme aşamasına geçebiliriz. Onun için böyle plastik bir
iğne kullanıyorum. Çantaya yetecek kadar, yeteri kadar ipimi kestim. Burada motiflerimi karşılıklı getirdim. Sadece bu 3 köşesinde dikim işlemi yapacağız. Tığla da birleştirebilirsiniz. Burada önce herhangi bir yere bağlayarak yapsaydım orada bir düğüm olacaktı. O yüzden şöyle önce bir ipimi aralardan geçiriyorum. Burada ipin ucunu böyle bir düğüm yaparak, zincir yaparak buraya sabitliyorum. Şimdi burada birinci zincir, ikinci zincir. İkinci zincirin tepesinin tamamını aldım. Burada da 1 2 motifler ters yüzleri birbirine gelecek şekilde. Burada da 1 2 ikinci zincirin tepesine giriyorum. Bir dakika, böyle pat pat ses geliyor. Devam ediyorum. Köşeden ikinci zincirin tepesine aldım. Buradan köşeden ikinci zincirin tepesine aldım. İpimi çektim. Artık birinci trabzana geldik. İki tarafta da birinci trabzanın tepesine, birinci trabzanın tepesine giriyorum ve karşılıklı trabzanları alarak dikişimi yapıyorum. Dikişimiz dışarıdan böyle görünüyor. Karşılıklı trabzan tepelerini alıyorum. Köşelerde karşılıklı zincirlerin tepelerini alıyorum ve üç kenarı böyle dikiyorum. Böyle dikerek dolandıktan sonra burada da 2 zincirim var köşelerde. En son bu zincirimi alıyorum, trabzandan sonraki zincirimi aldım. Burada da trabzandan sonraki zincirimi alıp dikiş işlemimi bitiriyorum. Bu köşedeki ilk zincirimden de ipimi geçirdim. Burada ipimi motifin iç tarafına alıyorum. Bu noktada ipimi gizleyebileceğim kadar kesiyorum.
iğne zor geçiyor çünkü tığla birleştirmek işimi kolaylaştıracak. Dikişten kalan ipimi buralardan geçirdim. Yine bir tane zincir çekip ipi sağlamlaştırdım ki sökülmesin. Burada askı yapmadığım bir çantam vardı. En son dikişten sonra bir sıra ağızda sık iğne örüyorum. Ki böyle dikiş yerlerinde de tüm çantada da eşit bir görüntü olsun. Sonra yine dikişte de askımızı dikişte de bize kolaylık sağlayacak. Tığa ilmek yaptım. Birleştirme yerinden, dikiş yerinden ipimi geçirdim. İpimi de gizlemek için araya aldım ve bir sık iğne yaptım. Devamında köşe boşluğuna bir tane sık iğne yaptım. İlk trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Trabzan tepelerine sık iğne yaparak bütün çantanın etrafını dolanıyoruz. Tepesini. Diktiğim yere geldim. Köşe boşluğa bir sık iğne, diktiğim yere bir sık iğne ve yine köşe boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Yine trabzan tepelerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Burada köşe boşluğuma bir sık iğnemi yaptım. İpimi yine yeteri kadar kestim. Motif bitiminde yaptığım gibi ilk yaptığım sık iğnenin tepesinin arkasından girdim. İpimi arkaya çektim. Son yaptığım sık iğnenin arka kanadına girdim. İpimi çektim ve bir tane tepe oluşturdum. Burada sıkılaştırmak için bir tane zincir çektim ve uygun boşluklardan geçiriyorum. Ben bir tane askı hazırladım. Size daha küçük boyutlarda bir askı göstereceğim. Ona göre en son yapıp çantamızın içine askımızı dikiyoruz. Askı kısmında telefonum şarjı bitip kapandığı için ertesi gün askı kısmına devam ediyorum. Dün o arada böyle yeşil bir motive başladım. Böyle siyah bir motif yaptım. Ortası beyaz. Bunun askısını, her şeyini siyah yapacağım. Çantanın askısını 110 santim olacak şekilde yaptım. Burada yine bu çanta için hazırladığım bir askı var. Önemli olan burada ölçü. Ben size zincir sayısı da vereceğim ama benim verdiğim zincir sayısıyla siz 5 santim daha uzun ya da 5 santim daha kısa askılar elde edebilirsiniz. O da elimizin sıkılığına, gevşekliğine bağlı. Ben burada 190 tane zincir çektim ve 110 santimlik bir askıya sahip oldum. Eğer pamuklu iplerle yapsaydım bunu Alize Cotton Gold gibi 100 santim yapardım. Çünkü içine eşya koyduğumda onların askısının daha çok gevşeme ihtimali var yapısından dolayı. Bunun için 110 santim yeterli oluyor. Burada mesela ada masalı motifiyle yaptım. Aynı iplerle çalıştım. Bunun sapını da 110 santim yaptım. 110 santim bu çanta için yeterli. Aynı ölçülerde göstermeyeceğim. Video iyice uzun olmasın diye.
Mantığı zaten aynı, sadece siz zincir sayısını fazla yapacaksınız. Dediğim gibi daha küçük bir askı göstereceğim. Burada 4 milimle askısının zincirlerini çekiyorum. Çünkü askısını yaparken zincirlerin içine kolayca girip çıkabilmek için. Eğer daha büyük bir tığ numaranız yoksa 3,5 milimle daha gevşek zincirler çekerek yapabilirsiniz. Yok. Burada 10 tane zincirimi 4 milimle çektim. Ya da siz elinizdeki tığla gevşek gevşek zincirlerinizi çekiyorsunuz. Zincirlerin arkasını döndürdüğümde böyle arkasına küçük çizgiler var. Ön kısmını değil, arka kısmını kullanıyoruz. Son yaptığımız zinciri değil, yani 10. zinciri değil, ondan bir önceki zinciri kullanıyorum. Arkadaki kısa çizgisinin içine giriyorum. İpimi aldım ve sık iğne yapıyorum. Sonrakine girdim, aldım, sık iğne yaptım. Arkadaki küçük çizgilerin içine, hepsinin içine girerek bir sık iğne yapıyorum. Son sık iğnede 3 tane sık iğne yapıyorum son zincirin içine. Girdim. 1 2 ve 3. Bu da zaten çantaya sabitleyeceğimiz ip. 3 tane sık iğneyi aynı zincirin içine yaptım. Sonra karşılıklı sık iğne noktaları olacak. 3 tane battıktan sonra 1 tek tek batmaya devam edeceğim. Artık karşıya geçmiş oldum. Her sık iğnenin karşısına bir tane sık iğne yapıyorum. Zaten yerleri de belli. Sık iğnenin diplerinde yerleri var. Dört milimle çekmemin sebebi de, ya da gevşek çekmemizin sebebi de burada sık iğnenin dibine kolay girip çıkabilmek. Hepsinin karşılıklı. Burada aynı noktaya 3 sık iğne ile kavisimizi verdik. Burada da dikeceğimiz ipimiz var. Karşılıklı sık iğnelere battık. Zincirin dibine. Burada geldim. İlk yaptığım sık iğnem var. Onun dibine battım. Bir tane daha yaptım. Ve sonra buradaki sık iğnenin tepesine geldim ve kaydırdım. Yine aynı kaviste burada vermiş olduk. Tekrar yapıyorum. Karşılıklı sık iğnelere battık. Burada ilk yaptığım sık iğne var. Oraya bir tane daha sık iğne yapıyorum ve kaydırmayla askımı bitiriyorum. Burada askım kaç santim olursa olsun yine içinden geçirdim. Halka yapıp sıkıladım ve askımı dikebileceğim kadar ipimi kestim. Burada 10 zincirle gösterdiğim askı var. Bu da bizim kendi çantamızın, yaptığımız çantanın askısı. Bu çantanın askısı 110 santim ve ben buna 190 zincirle ulaştım. Dediğim gibi siz daha az ya da daha çoğuyla buna ulaşabilirsiniz. Çünkü elimizin sıkılığı, gevşekliği farklı. Ben çapraz çanta için bu ölçülerde çalıştım. Tek kol takmak istiyorsanız daha kısa yaparsınız. Elde taşımak istiyorsanız daha kısa yaparsınız. Çantanın askısının uzunluğu, kısalığı size kalmış artık.
İpimi plastik iğneye geçirdim. Çantamın askısını aldım. Ters kısmı böyle görünecek şekilde, düz kısmı dışarıda görünecek, ters kısmı böyle içeride görünecek. Tam birleştirdiğim orta noktadayım. Biraz da dikiş payı bırakıyorum. Sık iğnelerin tepelerini kullanarak dikiyorum. Önce kenarları sık iğnenin tepeleriyle sabitliyorum. Sonra orta kısma geldim. Orta kısımları dikerek sabitliyorum. Orta kısmı bitirdim. Yine trabzan tepeleriyle kenarlardan geçiyorum. Askımı içine diktim. Dışarıdan da böyle görünüyor. Zaten aynı renk olduğu için ve kısa kısa battığımız için belli olmuyor dışarıdan. En son küçük bir tığ numarasıyla kalan ipimi hem sabitliyorum hem de gizliyorum. Aynı burada yaptığımız gibi askımızı düzelterek düz kısmı dışarı bakacak, iç kısmı çantanın içinde kalacak. Yine böyle pay bırakarak çantamın içine dikiyorum. Askıdan sonra da artık çantamız bitmiş oldu. Böyle içi böyle görünüyor. Askısı gayet yeterli. 110 santim. Çantanın eni 18, boyu da 18 santim. Çantayı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Farklı renklerde yapabilirsiniz. Burada gösterdiğim gibi farklı motiflerle yapabilirsiniz. Bu çantayı özellikle çok yavaş anlattım. Çünkü çantanın kendisi çok tatlı ve yeni yapmak isteyen gençlerimiz olabilir. O yüzden onlar için daha tane tane yavaş yavaş anlatmaya çalıştım. Video anlatımını yavaş bulursanız hızlandırarak bakabilirsiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin ve teşekkürler.